Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir borcam pastası tarifi hazırladım ki yaz boyu yapmak isteyeceğiniz tek pasta tarifi olacak. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Çünkü lezzetine hayran kalacaksınız ve damağınızda yer edecek lezzeti. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de benim kadar beğenecek misiniz bu güzel pasta tarifimi? Öncelikle çilek sosumuzu hazırlamakla başlayalım tarifimize. Burada yarım kilo çileğim var. Hemen çileğimi bu şekilde doğruyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben çileğimi çok temiz olacak şekilde yıkadım. Önce yarım saat sirkeli suda beklettim ve sirkeli suyun haricinde 3 sudan daha geçirdim. Sizler de çileğinizi çok temiz olacak şekilde yıkayın. Çünkü neden derseniz çileğimizin bu aralarının güzel temizlenmesi lazım. Bir de kurdu falan oluyor. Kesinlikle çok dikkatli yıkayın ve dikkat edin arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bütün çileklerimi sizlere gösterdiğim gibi doğrayıp bitireceğim. Evet, çileğimi doğradım. Şimdi üzerine 1 su bardağından 2 yemek kaşığı eksik şeker ilave ediyorum. Üzerine 2 su bardağı da su ilave ediyorum. Şimdi çileğimi ocağımın üzerine alacağım ve 2 taşım kaynadıktan sonra ocağımın üzerinden alacağım. Böyle 5-6 damla da limon ilave ediyorum. Evet, çileğim 2 taşım kaynadı. Şimdi hemen böyle tane çileklerimi alıyorum. Hemen kalan çilek suyumu da tenceremin içine ilave ediyorum ve tane çileklerimi de alıyorum. Bu aşamada arkadaşlar kameram kapanmış ve sizlere gösteremedim. Ben de dışarıdan seslendirme yapacağım net bir şekilde. Tenceremin içine çileğimin suyunu aldım ve üzerine 2,5 yemek kaşığı buğday nişastası ilave ettim. Pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıp ocağımın üzerine aldım. Orta ateşte sürekli karıştırıp kıvam almasını sağladım ve kıvam aldıktan sonra 1-2 dakika daha göz göz olmasını sağladım ve ocağımın üzerinden aldım. Çilek sosum pişti. Daha yeni ocağımın üzerinden aldım. Hemen böyle kıvamını da sizlerle paylaşayım. Çilek sosumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi hemen üzerine çilek tanelerimi ilave ediyorum. Şimdi bu şekilde karıştıracağım ve sonra kenara alacağım, soğumaya bırakacağım. Biz de bu arada kekimizi hazırlayalım. Yani bakar mısınız? Çok güzel bir çilek sos oldu gerçekten de. Bunu böyle bu şekilde de tüketebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de pastalarınızın üzerinde de kullanabilirsiniz. Şimdi pandispanyamız için 3 tane oda sıcaklığında yumurta ilave ediyorum kabımın içine. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve köpürene kadar çırpacağım. Tamam, yeterli. 2-3 dakika kadar köpürene kadar çırptım. Şimdi diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Burada 2 yemek kaşığı buğday nişastam var. Hemen eleyerek ilave ediyorum. Ben buğday nişastası kullandım arkadaşlar. Sizler dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Yani illaki buğday nişastası olması şart değil. Üzerine 1 su bardağı da un ilave ediyorum ve eleyeceğim unumu da.
Evet, unumu da eledim. Şimdi bu aşamadan sonra mikserimle değil de tel çırpacağımla devam edeceğim çırpmaya. Böyle alttan üste doğru çırpalım ki havası sönmesin pandispanyamızı. Evet, iyice çırptım. Şimdi üzerine bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ilave ediyorum ve yine eliyorum kabartma tozumu ve vanilyamı. Şimdi yine alttan üste doğru çırpacağım. Tamam, yeterli, bir dakika çırptım. Vanilyam ve kabartma tozum da iyice karıştı. Şimdi hemen böyle tel çırpacağımı alıyorum. Hemen böyle tepsime getiriyorum. Tepsimin içine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve pandispanya hamurumu ilave ediyorum. Böyle eşit bir şekilde ilave edin arkadaşlar. Bir tarafı fazla, bir tarafı az olmasın. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Evet, pandispanyam pişti. Daha yeni fırınından aldım. Fırından almadan önce arkadaşlar bir kürdan yardımıyla kontrol ettim pişip pişmediğini. Ondan sonra fırınımdan aldım. Sizler de kürdanla kontrol ettikten sonra pişip pişmediğini fırınınızdan alın. Şimdi hemen böyle pandispanyamı kenara alıyorum soğuması için. Bu arada muhallebim de pişti arkadaşlar. Daha yeni ocağımın üzerinden aldım. Şimdi üzerine bir paket vanilya ilave ediyorum ve karıştıracağım. Tamam, yeterli. Şimdi ilk sıcaklığı çıkana kadar karıştıracağım muhallebimi. Sonra üzerine bir buzluk poşeti kapatacağım. Hava almayacak şekilde ve dolabımın alt kısmında soğumaya bırakacağım. Evet, pandispanyamız tamamen soğudu. Bu arada muhallebimiz de soğudu. Şimdi kalan aşamasına devam edelim pastamıza. Önce böyle çatalımla delikçikler açıyorum pandispanyama. Sütünü eşit bir şekilde her tarafına çeksin diye. Tamam, yeterli. Böyle bir bardak süt ile ıslatıyorum. Böyle sütünüzü her tarafına gelecek şekilde ilave edin pandispanyanızı. Şimdi sütünü çekmesi için bir 10 dakika dinlendireceğim. Biz de bu arada muhallebimizin kalan aşamasına devam edelim. Muhallebimin üzerine bir kutu sıvı krema ilave ediyorum. Bir paket de krem şanti ilave ediyorum. Ve mikserimle pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, muhallebimi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Hemen böyle kıvamına da sizlerle paylaşayım. Yani bakar mısınız, muhallebimiz de o kadar güzel oldu ki kesinlikle bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. İzleyince göreceksiniz ki ne kadar güzel bir muhallebi olduğunu. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben böyle muhallebimi akışkan sevdiğim için akışkan yaptım. Eğer sizler koyu bir muhallebi seviyorsanız ya nişastanızı ya da ununuzu bir yemek kaşığı fazla kullanabilirsiniz.
Bunu da belirtmiş olayım. Eğer benim gibi de böyle akışkan seviyorsanız muhallebinizi, vermiş olduğum un ölçüsünü ve nişasta ölçüsünü kullanabilirsiniz. Şimdi hemen böyle pandispanyamı alıyorum. Üzerine ilave edeceğim. Böyle eşit bir şekilde ilave edelim. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer nişastanızı ve ununuzu fazla kaçırırsanız ve muhallebiniz koyu olursa ve siz de akışkan bir muhallebi seviyorsanız eğer, yarım çay bardağı veya yarım su bardağı süt ile muhallebinizi açabilirsiniz. Yani muhallebinizin koyuluğuna göre süt kullanıp muhallebinizi açabilirsiniz. Muhallebim olmadı diye düşünmeyin. Anlattığım gibi yaparsanız muhallebiniz istediğiniz kıvama gelecektir. Kaşıkla düzlediğim yeterli. Şimdi daha düzgün olması için bir de spatulamla düzleyeceğim. Evet, spatulamla da düzlediğim yeterli. Şimdi çilek sosumuzu ilave edelim. Şimdi böyle eşit bir şekilde çilek sosumu da üzerine ilave ediyorum. Şimdi böyle çok derine inmeden yüzeyden bu şekilde düzlüyorum çilek sosumu. Evet, çilek sosumu da düzledim. Şimdi dolabımın alt kısmına kaldıracağım ve 7-8 saat pastamı dinlendireceğim. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben pastamı sabah saatlerinde yaptığım için 7-8 saat dinlenmesi yeterli. Ama sizler sabah saatlerinde yapmazsanız, eğer akşam yaparsanız, bir gece dolabınızın alt kısmında dinlendirirseniz pastanızı çok güzel olur. Bunu da belirtmiş olayım. Ama benim gibi eğer sabah saatlerinde yaparsanız 7-8 saat dinlenmesi yeterli olacaktır, bilginize. Evet, böyle pastam dinlendi ve dilimledim. Şimdi böyle bir dilim çıkardım. İç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen böyle tepsimi yan tarafa alıyorum. Yani o kadar güzel bir pasta tarifi oldu ki, bulut kadar hafif ve lezzeti de harika. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü asla vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet. Gerçekten de kendim yaptım diye söylemiyorum ve asla da abartmıyorum. Beğenmediğim ve daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi de sizlerle, takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, şimdi hemen böyle bir tadım yapmak istiyorum. Sizler için hakkınızı helal edin. Yani asla abartmıyorum. Kesinlikle çok güzel bir pasta tarifi olmuş. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kaydedin, kaybetmeyin, çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir pasta tarifi oldu.
Ve çileğin zamanı geçmeden inanın ki tepsi tepsi yapmak isteyeceksiniz. Çünkü lezzetini o kadar çok beğeneceksiniz kesinlikle. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yine tarifimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Ve hala da kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere diyorum ve iyi akşamlar diliyorum.